Kalori Merkezi'nde herkese merhabalar. Ramazan geldi biliyorsunuz. Oruculuğunuzu suyla açın, hurmayla açın, zeytinle açın. Neyle açarsanız açın, ardından muhakkak ev yapımı güzel bir çorba için. Uzun bir açtıktan sonra bunu tavsiye ediyoruz. O halde bir tane de çorba tarifi verelim. Evdeki sebzeleri aldık. Sonra da multi cooker'ımızı çıkardık uzun bir aradan sonra. Güzel bir çorba tarifi vereceğiz. Hazırsanız iftara hazırlık başlasın. Evet, multi cooker'a atmadan önce büyük parçalarda sebzelerimizi kesiyoruz. Aynı şekilde biberleri de. Dünyanın en iyi kesen bıçağıyla devam ediyoruz. Hatırlayanlar, kanalımızın katıl butonu da açıldı. Hani böyle destek vermek, daha çok iyi kesen bıçak göndermek falan isteyen olursa diye aklınızda olsun. Artık bıçaklar kesmez hale geldi, köreldi. Katıla bıçak gönder diye bir opsiyon var mı? Patatesi de attık. Soğanı da aynı şekilde. Ardından kereviz. Aman bunları keserken elinize dikkat edin. Derdimiz küçük küçük kesmek değil. Rahat pişebilsinler diye sadece bölüyoruz. Olan bu. Pırasalarla yola devam ediyoruz. Şöyle önümüzü açalım. Güzel, aslında kesme işlemi tamamlandı. Ufak detaylarımız var. Bu brokolilerin hepsini içerisine atacağım. Bu da tamam. Bunlar değerlilerimiz. Köyde ellerimizle yaptık, kuruttuk, tuzladık domates kurularımız. Bunların hepsini içine atıyorum. Ve son olarak da 3 diş sarımsaklarımı attım. Burada söylemek istediğim bir diğer konu da, biliyorsunuz ki çorbalarımız karbonhidrat açısından, vitamin, mineral açısından zengin olmasının yanında protein açısından da zengin olmasını dilediğim için içerisine bir 300 gram kadar tavuk da atıyor olacağım. Bunları daha önceden ben yıkadım, hazırlar. Bunları da içerisine ekleyeceğim. Yalnız küçük bir detay var. Bunlar pişmesi hepsi beraber olacak. Bunun suyu da sebzenin sularıyla beraber karışacak ama ardından blenderdan geçirme işlemi olmadan tavukları bir köşeye alacağım. Çünkü tavukları tel tel, lif lif ayırıp sonradan çorbanın blender işlemi bittikten sonra eklemeyi planlıyorum. Düdüklü tencerenizin ya da multi cooker'ın boyutuna göre siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benimki birazcık böyle taştı gibi oldu fakat suları çekildikten sonra hiçbir problem olmayacak. Şimdi geriye işin baharatlama kısmı kaldı pişirmeden önce. Karabiberimi alıyorum. Ben genelde bunları tohum hallerinden alıp sonra içerisine kırıyorum.
Bunların hepsi damak tadınıza göre, zevkinize göre değişiklik gösterebilir. Sonra da tuzu da kırılmamış şekilde alıyorum. Bu sarımsaklı Himalaya tuzu diyorlar ama hani çok abartmaya da gerek yok. Ben normalde hiç koymam ama evde herkesin bunu tüketebilmesi için biraz tuz koyacağım. Eğer yetersiz gelen olursa yemeğine ekebilir. Son olarak da koyacağım şey zerdeçal. Bunların hepsini su eklemesi yapmadan önce koyuyorum ki suyu koyduktan sonra aşağıya beraber akabilsinler diye. Süper. Zerdeçalı da koydum. Ardından naneye ve kekiğe ihtiyacım olacak. Ama bunları çorbanın üzerine yakmadığımız hakiki zeytinyağı ile beraber ekliyor olacağız. Şimdi son olarak su eklemesi yapalım. Bunların hepsini göz kararı şu şekilde yapıyorum. Düdüklü tencere, multi cooker şu şekilde çalışıyor. İçerisine koyduğumuz tüm sebzelerin suyunu vereceğini unutmamamız gerekiyor. Haliyle yarısına kadar doldursanız yeterli oluyor olacaktır. İçerideki basınç ve buharın etkisiyle bütün sebzeler pişecektir. Süper. Sebzelerin arasından suyu görecek kadar doldurdum. Ağzına kadar da taşırmadım. Geriye bir tek şey kalıyor. Multicooker'ımızı kapamak. Burada her videoda dikkatle söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Bunu kilitlediğimizden ve yukarı doğru şu testi muhakkak yapıyor olmamız lazım ki içerisi yüksek basınçla beraber pişirdiği için tam kapanmaması durumunda sıkıntı yaşayacaktır. Hiçbir zaman içindeki basınç oluşmayacağı için sağından solundan buhar atıyor olacaktır. Bir diğeri ise fonksiyonlardan. Bu bütün cihazlarda farklılık gösterse de çalışma prensibi olarak aynı. Ben burada 30 dakikalık programa getiriyor olacağım. İçerisindeki kerevizi, patatesi, tavuğu da düşünürsek eğer yeterli olarak çalışacaktır. Fakat şöyle bir detay var. Basınç içeride oluştuktan sonra 30 dakikayı başlatıyor. Bu da önemli bir detay. Evimde eğer klasik bir düdüklü tencereyle yapıyorsam eğer içerisinde basınç oluştuktan sonra 30 dakika tutmanızı tavsiye ederim. Burada küçük bir detayımız daha var. Tabii ki belli bir vitaminler yüksek ısı ve basınçta ilk hiç pişmemiş hallerine göre özellikle brokolide kendi değerlerini biraz kaybediyor olacaklar. Arzu eden brokoliyi dışarıda birazcık haşlayarak birazcık sıcak su gösterdikten sonra da blender içerisine koyabilir. Bu da bir çözümdür. Programımız başladı. Bittikten sonra blenderla videomuza devam edeceğiz. Evet, multi cooker bitirdi. Havayı alıyoruz içinden. Bakalım açılacak mı? Bayağı hava verdi. Oba. Güzel. Rendeden geçirmeden önce, blenderdan geçirmeden önce rende nereden çıktı? Hemen içinden tavuklarımı alıyorum. Tavuklarla bir işim yok çünkü. Tavukları şöyle bırakalım. Şimdi geriye ne kaldı? Bütün haşlanmış olan sebzeleri blenderdan geçirmek. Süper. Evet, ayırdığımız tavukları da isterseniz kaşık yardımıyla rahat rahat tiftiklenecektir. Eğer ki böyle olmazsa normal elinizle tiftikleyerek de yapabilirsiniz. Çok ince ince parçalar halinde çorbamıza katacağız bunların hepsini.
Bir sonraki adımda şöyle birazcık alalım. Dikkat edin, eğer multicooker kullanıyorsanız bunların etrafı teflon olduğu için, yapışmaz olduğu için benim gibi şu an metal kullanmayın. Demir herhangi bir şeyin değmemesine özen gösterin. Ben özenli bir şekilde şu an karıştırıyorum. Son bir adımımız kaldı artık. O adıma geçelim. Evet, şu an en önemli noktadayız. Limonumu sıktım. Canımız ne kadar istiyorsa. Herkesin yaptığı çoğunlukla yanlış bu. En sonda eklenmesi sağlıklı olacak yağı ilk başta kızartarak çorbalarımıza koyuyoruz. Benim tavsiyem, az bir şekilde hakiki bir zeytinyağınız varsa çorbanıza ekleyin. Güzelce karıştırın. Arzu ettiğiniz kadar keki muhakkak kırmanızı tavsiye ederim. Ve bir tutam nane ile çorbamızı pişirmesini tamamladık. Şu an içerisinde herhangi bir şekilde yanmış yağ bulunmayan birçok vitamin, mineral, karbonhidrat ve tavuk eklemesiyle proteinin olduğu, iftarda sağlıklı bir şekilde içebileceğimiz süper bir bomba gibi çorba yaptık. Evde deneyin. Denedikten sonra ben de şu an bu önümüzdekini iftar itibariyle deniyor olacağım. Umarım yorumlarınızı paylaşırsınız. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmanız, bildirimleri açmanız bizim işimize yarayacağı kadar da sizi yeni gelen videolardan haberdar edecektir. Eğer ki kanalımızın konseptini beğendiyseniz, farklı konseptteki videoların devamlılığını istiyorsanız katıl butonuyla ailenin bir parçası olabilirsiniz. Derseniz ki benim multicooker'ım yok, bu kadar tarifi ben nasıl yapacağım? Multicooker teknolojik bir düdüklü tenceredir. Aynısını evdeki düdüklü tencereyle de yapabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şu sarı bezi al bakayım. Okay. Oh. Nice. Çorba içmenin ne kadar sağlıklı olduğu, uzun açlık döneminin ardından çorba, özellikle evde kendi yaptığınız çorbaların nasıl sağlıklı olduğunu inanamazsın, bilemezsin ya. Sürekli çorba içeceksin sen, işte keşküller, kazandipleri, bütün gün bunları konuş, düşün. Ondan sonra saçma sapan sebze çorbasıyla doyup kalkacağını zannediyorsun. Bunlar yalan. Yok böyle şey.